Good morning, DXN. Good morning, DXN Turkey. I'm really happy because tonight we are together. Günaydın DXN, günaydın DXN Türkiye. Yine bugün sizlerle beraberiz ve sizlerle beraber olduğumuz için çok çok mutluyum. You know, the Turkish market is really close to me because I remember when we opened the market, it's 6 years before, so it was a really hard job, but finally the market is working. Evet, benim için Türkiye pazarı gerçekten çok çok yakın hissettiğim bir pazar kendime. Çünkü burada bilenler var. Bundan 6 yıl önce, 2016 yılında çok çok zor zamanlarda DXN'i Türkiye'de açan kişiyim ve DXN'i o dönemde Türkiye'de açmayı başarabildik. So tonight I would like to share with you some information about my journey, my DXN journey, and of course about my experience, my strategy. Evet, bu akşam sizlerle benim DXN yolculuğum ve DXN stratejim hakkında yapmış olduğum yolculuğu sizlerle paylaşacağım. My experience, it's a lot of misunderstanding is available about the market, is how working the real direct selling company. Evet, bu akşam sizlere de direkt satış sektörünün de, network marketing sektörünün de nasıl çalıştığı hakkında ayrıca bilgi vereceğim. Many companies available, but most of the company is not in the direct selling business. They are in the show business. Birçok şirket var ve bu şirketler yaşamlarını sürdürüyorlar ama bunların çoğu gerçekten direkt satış şirketleri değil. Bunlar sadece şov yapan gösteri şirketleri şeklinde. They create the big show, they give the big promise, but the background is not really stable. Ve bunlar büyük şovlar yapıyorlar, büyük gösteriler yapıyorlar, şaşalı sunumlar yapıyorlar ama sonunda ise büyük sıkıntılar sebep oluyor. Gerçek iş üretmiyorlar. So tonight I wouldn't like to talk about the product. I would like to talk about the business opportunity. Ben bu akşam sizinle ürün hakkında konuşmayacağım. Ben size bu akşam bu işin fırsatını söyleyeceğim. Bu iş fırsatı hakkında. Bu iş fırsatı hakkında bilgi vereceğim. Most of the people he really want to make money, they join the direct selling industry because they would like to get the passive income. Birçok insan bu sektöre para kazanmak için giriyor ve büyük para kazanmak için giriyor ve bu sektörden de pasif gelir, sistemden gelir kazanmak için bu sektöre dahil oluyor. You know, my experience, the passive incomes is it's a little bit miracle words, so the people cannot imagine is true or not. Burada bana göre pasif gelir bir aynadır. Burada değişik bir kelimedir. Çünkü insanlar pasif geliri yanlış anlıyorlar. So first of all, you have to know the passive income is not a free money, but it can be the real money if you work hard. Burada pasif gelir kesinlikle kendiliğinden gelen bir para değildir. Yani emeksiz gelen bir para değildir. Gerçekten bu pasif gelire ulaşmak için ciddi bir çalışma, ciddi bir efor sarf etmeniz gerekir. So if you want to get the real passive income, you have to know the three factors are required to be fulfilled simultaneously for. Evet, siz gerçekten bir pasif gelire ulaşmak istiyorsanız sizin 3 aşamalı bir kuralı uygulamanız gerekiyor. 3 faktör sizin pasif gelire ulaşmanızı sağlayacak. So from three factors, for example, only one or two available in with one company, you cannot get passive income. The three factors are required simultaneously. Evet. Bu 3 tane faktör, 3 etken mutlaka bir firmada tamamı olmalı ki siz pasif gelire ulaşabilin. Aksi halde bunlardan bir ya da ikisi olup da diğerlerinin olmadığı ya da diğerinin olmadığı bir şirket varsa karşınızda
siz pasif gelire maalesef ulaşamayacaksınız. You know, the first one is the product. Bunlardan birincisi olmazsa olmazı ürün. Product that is working without the business opportunity. Ürün bir kere baştan olmazsa olmazı ürünün iş fırsatından başka bir iş fırsatının haricinde de bu ürünün çalışıyor olması gerekir. So when you check the network marketing opportunity, you have to check it why the people use the product. Because the qualification or because the product. Şimdi önünüze gelen şirketlerdeki çalışan insanlara bir bakın, network şirketlerinde. İnsanlar bu ürünleri almak için mi şirketlere giriyorlar? Yoksa şirketlere girebilmek için mi bu ürünleri alıyorlar? So in the DXN, the people use the product because the product, not because the qualification. So nobody drinks coffee every day because the qualification. Evet, yani DXN'de insanlar bu ürünleri almak için DXN'de oluyorlar. Yani bu ürünleri almak için DXN'e dahil oluyorlar. Kalifiye olmak için, aktiflik yapmak için ürünü almıyorlar. Ve bu ürüne inandıkları için DXN'ler. So it is a first factor. İşte bu birinci faktör, bu birinci etken ürün. You know, the next one is a marketing plan. Evet, ikincisi ise ürününden sonra kazanç planı. I saw many marketing plan. I studied many marketing plan, but the DXN is the best for the passive income. Evet, ben birçok kazanç planını inceledim. Birçok kazanç planını gördüm ve çok fazla kazanç planını inceledim. Ve bunların arasında gördüğüm en iyi kazanç planı DXN kazanç planıdır. You know, let's see two really important example. Evet, hadi biz burada önemli iki tane örneğe bakalım. For example, you sponsoring only one person. Örneğin siz sadece bir kişiyi sisteme dahil edin. Sponsor olun. No other one, only one. Sadece bir kişiyi sisteme alın. Sadece bir kişi. But this one person built a really huge business under you. Fakat bu kişi çok büyük bir ekip kursun altınızda. Could you get 5,000, 10,000 euro per month? Ve siz burada bu kadar büyük bir kitleyle, büyük bir ekiple 5.000, 10.000 dolar ya da euro kazanabilir misiniz her ay? Yes, you can. Evet, kazanabilirsiniz. Only from one line. Sadece bir hatla, sadece bir kişiyi sisteme alarak. You will be only the simple star agent. Siz burada sadece bir star agent olursunuz. But because under you a really huge network, you can get the great bonus. Ve o bir kişi sizin altınızdan çok büyük bir ekip kurar, büyük bir ağ kurar ve bu ağ sizin bu paraları kazanmanıza sebep olur. You know, I didn't see any others marketing plan that can give this opportunity. Ben başka hiçbir kazanç planında sadece bir kişiyi sisteme alarak da para kazanılabilen bir kazanç planı görmedim. It is real passive income. Evet, bu gerçekten gerçek bir pasif gelir. Okay, let's see the other example. Hadi başka bir örneğe bakalım, diğer örneğe. For example, you build a business, maybe you will be the double diamond. Evet, bakalım siz işinizi kurdunuz, ekiplerinizi kurdunuz ve toplamda 4 tane altınızdan diamond çıkarttınız ve double diamond kariyerine geldiniz. What is your responsibility about your business? Sizin sorumluluğunuz ne bu işte, bu kariyerde? What is your responsibility about your passive income? Sizin bu kariyere geldikten sonraki sorumluluğunuz ne? Pasif gelir almak için ne yapmanız gerekiyor peki? Only one thing. Sadece bir şey. You have to buy every month 100 ppv.
siz her ay sadece 100 puanlık ürün aldığınızda DXN'den yapmanız gerekeni yapmış oluyorsunuz. That's it. Nothing more. Hepsi bu kadar. Hepsi bu kadar. Başka bir şeye gerek yok. And you get the real passive income. Ve sonunda gerçekten pasif gelir ekibinizden alıyorsunuz. I am a Crown Ambassador. What is my responsibility? Ben bir Crown Ambassador'um. Peki benim sorumluluğum ne? Benim yapmam gerekenler ne? I have to buy 100 PV every month. Benim de yapmam gereken her ay 100 puanlık ürünümü almak. It is amazing. Gerçekten bu inanılmaz. This type marketing plan is not available any other company. İşte bu tarz bir kazanç planı, bu kadar kolay bir kazanç planı başka bir şirkette gerçekten mümkün değil. Of course, it's more safety if you buy 300 ppv. Of course, I buy more than 300 ppv. But the minimum requirement 100 ppv. Tabii ki siz kendinizi çok daha güvende 300 puan ve çok daha üzerinde puanlar üretebilirsiniz, alabilirsiniz, satabilirsiniz ama sizin minimum yapmanız gereken sadece ve sadece 100 kişisel puandan ibaret. Hepsi bu. So, these two type requirement factors is not depend you. So the products and the marketing plan is not depend you. It is ready. It is available. Bu sadece bu iki bahsettiğimiz ürün ve kazanç planı size ait değil. Yani size bağlı değil. Sadece DXN'e bağlı ve DXN'in uyguladığı bir plan. But the third factor is depend from you. İşte üçüncü faktör size bağlı. You know, the third factor is your work, your efficient work. İşte üçüncü faktör sizin kendi çalışmanız. Yani sizin verimli çalışmanız. So, as I told you, it is not a free money. İşte sunumun başında ben size şunu söyledim. Bu bedava bir para değil. Bu gelir. But if you work hard, if you build a huge business, your passive income is coming automatically every month. Eğer ki siz çok yoğun çalışırsanız, çok sıkı çalışırsanız ve gerçekten güzel büyük bir ekip kurarsanız her ay sizin pasif geliriniz otomatik olarak hesabınıza yatacak, gelecek. Please imagine you work a few years, but after you get your passive income every month. Eğer ki siz birkaç yıl sıkı çalışırsanız bu pasif gelir ondan sonra otomatik olarak gelmeye başlayacak. You know, I am here together with the DXN 14 years. Evet, birçoğunuzun bildiği gibi ben şu an buradayım ve DXN'de 14 yıldır DXN'de devam ediyorum. But honestly, I work really hard only the first 6 and 7 years. Ben dürüst itiraf edeyim ki DXN'de en sıkı çalıştığım, en yoğun çalıştığım sadece ilk 6-7 yıldır. You know, the last 7 years, I only enjoy my DXN life. Ve geri kalan 7 yıldır sadece DXN yaşamından, DXN'de geçirdiğim süreden zevk alıyorum. Of course, I travel a lot because I really enjoy to travel. Tabii ki ben birçok seyahat yaptım. Ben çok seviyorum. Seyahat yapmayı çok seviyorum. But I am free. I have to say I'm totally free. Fakat ben özgürüm. Ve gerçekten şunu söylemem gerekiyor ki ben tamamıyla özgürüm. So, because only the third requirement is up to you, now I would like to share how can you be more efficient. Peki bu tabii ki son aşama size bağlı, sizinle alakalı. Ben şimdi size bağlı olan 3. aşamada nasıl verimli çalışacağınızı göstereceğim. Okay, so let's see step by step the most important steps.
İşte hadi hep beraber adım adım en önemli noktadan başlayarak ilerleyelim. Okay. So the first step, you have to creating your own strong motivation. Evet, bunlardan ilki ve en önemlisi belki de lütfen kendi motivasyonunuzu oluşturun. Kendi motivasyonunuzu yaratın. Because the own motivation, the most important thing is. Çünkü biliyorsunuz ki en önemlisi sizin kendi motivasyonunuzdur. Eğer ki kendi motivasyonunuz olmazsa diğerleri peşinden gelmez. So maybe after this presentation you will be motivated. But this motivation level is only working few hours or few days. Tabii siz bu sunumdan sonra muhtemelen çok motive olacaksınız. Ama dışarıdan gelen motivasyon yavaş yavaş saatler geçtikçe, günler geçtikçe aşağı doğru inmeye başlıyor. My biggest motivation, my family. I have 6 children, and it's a big family. So the best feeling when you see your wife, your children are happy. Evet, yani benim en büyük motivasyonum ailem. Ben 6 tane çocuğa sahip bir ebeveynim ve benim onların yüzündeki mutluluk, onların mutluluğu beni çok çok mutlu ediyor ve huzurlu ediyor. Benim en büyük motivasyonum ailem. So please check what is your motivation, because you have to know it. Evet, lütfen sizi motive edecek şeyi bulun. Sizin en çok ne motive ediyor? Ve bunu lütfen kendinizi motive edecek bir şeyi, sebebi bulun, nedeni bulun. Because when you do this business, you will get lots of no, because the people don't understand how big this opportunity. Evet, bu işe girdiğiniz zaten birçok kişi sizi bu işi zaten biliyor ve sizin bu bildiğini düşünüyor ve bu işin büyüklüğünü aslında bilmediğini gösteriyor ve motivasyonu düşürüyor. Because if you have a strong motivation, this no is cannot influence you. Evet, eğer ki sizin kendi motivasyonunuz, içeriden gelen motivasyonunuz olursa, çok güçlü olursa dışarıdan gelecek etkiler sizi asla etkilemeyecek. Do you know what is my thinking about it? It's somebody is telling me, no, it's not interesting for me. My thinking is, it is not my problem. It is his problem, because he doesn't understand this, how big, how amazing this opportunity. Ben biriyle karşılaştığım zaman ona işimi sunduğumda o ben buna ilgilenmiyorum, ben bu benim ilgimi çekmiyor dediğinde ben hiç kendimi üzmüyorum, hiç buna strese girmiyorum. Çünkü şunu düşünüyorum, o onun problemi, o bu işin ne kadar büyük olduğunu anlamadı, o benim gördüğümü göremedi. Okay. The next one, you have to creating the high level of commitment. Evet, siz kendinizi ikinci olarak da yüksek bağlılığı kendinize oluşturmalısınız. Commitment about your goal, about the company. Siz hedefinize ve bağlılık hedefinize ve şirketinize olabilir. I would like to share with you a story. Ben size bir hikaye anlatmak istiyorum. Sizinle hikaye paylaşmak istiyorum. It's before the DXN, a few months before, when I joined the DXN, I joined the other Ganoderma company. Ben DXN'e başlamadan birkaç ay önce başka bir Ganoderma şirketine başlamıştım Türkan Bey. But I realized that company is not good. Ve sonra fark ettim ki bu şirket iyi bir şirket değil. So I would like to find the best Ganoderma company. Ve ben en iyi Ganoderma şirketini araştırmaya karar verdim. So I through the internet, I found the DXN, but second time I wouldn't like to do any mistake. Ve ben bu internet araştırmasını yaparken internete girip araştırmaya başladım en iyi Ganoderma şirketi hangisidir diye ve DXN'le karşılaştım. Ama ben artık ikinci defa hata yapmak istemiyorum.
So 14 years before, 2008 July, I bought the flight ticket and I flight to Malaysia. Ve ben bundan 14 yıl önce 2008 yılının Temmuz ayında Malezya'ya bir bilet aldım ve Malezya'ya uçtum. So I checked everything personally. I checked the plantation, factory, background, everything, and I saw, yes, this is the best for me. Ve ben Malezya'ya uçtum. Şirketi gördüm, fabrikayı gördüm, üretim testlerini gördüm, şirketin geçmişini gördüm, oradaki halini gördüm ve evet dedim ki bu en iyi Ganoderma şirketidir. So I joined the DXN and I start my DXN journey. Ve ben orada evet DXN'e başladım ve benim DXN yolculuğum başladı. But when I was in the DXN office in Kuala Lumpur, I saw the poster. Ve ben Kuala Lumpur'a gittiğimde DXN'e başladığımda ben bir poster gördüm orada. But when I saw it, I was really sad. Ve ben onu görünce gerçekten çok üzüldüm. Because the poster showed next month, 2008 August, will be the 15th anniversary. Ve orada bir ay sonra 15. yıl kutlamalarını yapıyordu şirket. But I couldn't stay more time in Malaysia, so I couldn't participate this amazing event. Ve bu 15. yıl kutlamalarında maalesef ben orada o süre içerisinde duramayacaktım bir ay boyunca gelecek aya kadar. Ve ben bu etkinliği, bu festivali kaçırmış olacaktım ve bu etkinlikte olamadım. But that time I made a decision. I want to be the 20th anniversary 5 years later. Ve ben orada bir karar verdim. Dedim ki ben bu etkinliğe katılamıyorum. Ancak 5 yıl sonraki 20. yıl kutlamalarında ben bu kutlamalarda mutlaka olacağım. I want to be there, but not as a simply participator. I want to be there as a crown ambassador on the stage. Ve ben şunun kararını verdim tabii ki. Ben orada sıradan bir distribütör olarak yer almayacağım. Ben 20. yıl kutlamalarında Crown Ambassador olarak o sahnede olacağım. It was my really serious decision. So it was not a dream, it was a decision. Ve benim o zaman verdiğim bir karardı. Ve benim rüyam değildi, benim hayalim değildi. Ben orada bunun kararını verdim. Sadece bir rüya değil, bir karar verdim. So when I fly back to Hungary 14 years before, on the plane, I create my speech. Evet, ben geri döndükten sonra benim konuşmalarımda bu planımı konuşmalarım içerisine dahil ettim. I wrote my speech, what I want to say 5 years later on the stage. Ve ben 5 yıl sonra ne yapmak istediğimi bu konuşmalarıma yazdım. Bunları hep not ettim. And every week I check it. So when I got to know when some challenge is coming, every time I saw, I checked my speech. Evet, ben bu aldığım kararı yazdığım nota her hafta baktım ve ne zaman bir zorlukla karşılaşsam, ne zaman bir sıkıntıya düşsem işimde ve ben hep elime alıp bu kararı tekrar baktım. Okay, so this is why I did it, because I was really serious about it. İşte benim neden başarılı olduğumu buradan anlayabiliyorsunuz. Çünkü ben gerçekten çok ciddi, kesin bir karar vermiştim. Because I have to say, our product is working, our business strategy or marketing plan is working. So every other thing is only your decision. Evet, yani diğerleri baktığınızda ürün ve kazanç planı bunların hepsi çok iyi. Ama diğer biri olmadan diğerlerinin çok önemi yok. You know, it's last weekend I was in Amman, Jordan.
Ben geçen hafta sonu Amman'da, Ürdün Amman'daydım. You know, 500 people was my presentation. Ve 500'den fazla insan benim bu sunumumu dinledi. You know, 90%, more than 90% was ladies. Ve bunlardan %90'ı bayanlardı. And they are extremely serious about this opportunity. Ve bayanlar ekstra ciddiler bu işlerde. You know, Jordan is smaller country than Turkey, but the turnover it's much bigger than Turkey. So the opportunity is in your hand. Evet, yani Ürdün Türkiye ile kıyaslandığında çok daha küçük bir ülke. Ancak oradan DXN'in döndürdüğü ciro Türkiye'den kat be kat fazla ve bu fırsat tamamen sizin elinizde. But you know, I heard is the DXN Jordan story. Ve ben orada şu DXN'in Ürdün hikayesini dinledim. So the DXN Jordan is a 20 years old market. Ve DXN Ürdün 20 yıllık bir pazar. But it's about the first 10 or 15 years, is nothing happened. Ve DXN Ürdün'de açılışını yaptıktan sonra ilk 10 ila 15 yıl arasında çok fazla bir şey elde edemedi. But I think it's about seven years before, one really serious leader joined the DXN and everything is changed immediately. Bundan 7 yıl önce, yani 13. yılında bir ciddi lider DXN'e katılıyor ve DXN Ürdün'de her şey bir anda değişiveriyor. So it's how successful a market is not depend the DXN, it's depend only the local leaders. İşte DXN'in bir ülkedeki başarısı sadece DXN'e bağlı değil. O ülkedeki liderlerin hedefine, başarısına bağlı. Okay, so change your mind, change your attitude, change your focus, and Turkey can be the biggest DXN market, I'm sure. Evet, düşüncenizi değiştirin, tavrınızı değiştirin, yaptıklarınızı değiştirin ve DXN Türkiye pazarının ne kadar değiştiğini hep birlikte görelim. Okay, so the next one is you have to developing your strategy. Ve diğer madde ise sizin stratejinizi geliştirmeniz. Kendi stratejinizi geliştirin. Okay, your own strategy. No need to use my strategy. It is only the example. Evet, siz kendi stratejinizi geliştirin. Benim stratejim değil. Ben burada sadece kendi stratejimi size örnek olarak vereceğim. Okay, you know, my strategy was really simple. Benim stratejim gayet basitti. You know, the first rule was share the information with everybody. Benim birinci stratejim şuydu. Ben bilgiyi, DXN'i herkese sunmaya karar verdim. Without any selection, share the information. We are the information sharing business. Ben burada ama işimi paylaşırken, DXN'i paylaşırken hiçbir ayırt etmeden önüne gelen herkese işimi sundum. And that time, I had a really simple rule. Every day, 5%. Ve ben kendime bir kural koydum. Çok basit bir kural koydum ve dedim ki her gün en az 5 kişiye işini sunacağım. So I would like to contact every single day 5 different person. Ve ben her gün 5 farklı kişiye işini sundum. Because you know I didn't select it. You know the market is unlimited. Çünkü ben onları seçmedim. Ve pazar o kadar büyük ki
Yani her gün 5 yeni kişiye ulaşabiliyorum. Because I focused the coffee drinkers. Ve ben pazarda kahve içenleri sadece odaklandım. And most of the adult people drinks coffee every day. Ve insanların çoğu her gün kahve içiyorlar. So the market is unlimited. Ve bu pazar limitsiz. So I build my own DXN business only with 2 products. Ve ben o zaman işimi sadece 2 ürün üzerine kurdum. One is the coffee, Bunlardan birisi kahve, second one is the soap. ikincisi ise sabun. So somebody told me, Laszlo, sorry, I never drink coffee. Önüme gelen kişi işte kusura bakma Laszlo, ben kahve içmiyorum dediğinde Okay, it's no problem for me because we have a soap. tamam, benim için bir problem yok. Sen ama sabun kullanıyorsun. And you can try the product. Sen sabunu deneyebilirsin, ürünleri deneyebilirsin. And you can feel the different. Ve sen daha farklı hissedeceksin. So you have to develop your own strategy that you like. Ve siz, bu benim örneğimdi. Siz kendi stratejinizi geliştirerek hangisinden hoşlanıyorsanız o stratejiyle, o yolla gidebilirsiniz. Because the most important thing is, if you want to be successful in this business, you have to enjoy what you have to do. Ve bu işte başarılı olmak için en önemli noktalardan bir tanesi de neyi yapmaktan hoşlanıyorsanız onu yapmalısınız. Okay, this is the most important thing, believe me. Gerçekten bu en önemli adım. Çünkü sizin hangi yöntemle çalışmak istiyorsanız o yöntemle çalışmalısınız, zevk aldığınız yöntem. So if you create your own strategy, if you create your own presentation, if you create your own communication way that you enjoy, you want to do this business every time. Eğer ki siz kendi stratejinizle, kendi yönteminizle, kendi sunum şeklinizle insanlara ulaşırsanız bu işi yapmaktan hiç yorulmazsınız. Bu işi yaparken zevk alarak yaparsınız ve hedefinize daha hızlı ulaşırsınız. As you know, I here more than 14 years. So, and I travel more than 50 different DXN countries. So, and I want to understand what is the biggest challenge. Ve ben 14 yıldır DXN'deyim ve 50'den fazla farklı ülkeye gittim. 50 farklı ülkeye seyahat ettim ve ben burada bu 14 yılın sonunda şunu fark ettim. You know, it's many people joined, but only few will be successful. Birçok insan DXN işine başlıyor fakat bunlardan çok azı başarılı olabiliyor. Why happening this? Peki burada ne oluyor? Niçin başarılı oluyorlar? Because most of the people don't like what you have to do. This is a misunderstanding. Ve bunlardan birçoğu hoşlanmadığı yöntemlerle çalıştığı için veya şekilde çalıştığı için yanlış anladıkları için başarısız oluyorlar. Because no rules. We are a real company, so no need to find a shortcut. Yani burada bir kural yok. Yani burada kestirme bir yol da yok aslında. So if you don't want to talk about the coffee, you can talk about the spirulina. If you don't want to talk about the spirulina, you can talk only the toothpaste. Everything is up to you. Yani burada sizin illaki bir ürüne odaklanmanız, sadece o ürüne gitmek zorunda olacak. Eğer ki siz kahveden konuşmaktan hoşlanmıyorsanız, siz Sprunga hakkında konuşabilirsiniz, bu yolla gidebilirsiniz. Eğer ki siz Sprunga'dan ilerlemek istemiyorsanız, diş macunuyla insanlara ulaşabilirsiniz. Yani burada siz kendinizi tamamen özgür hissetmelisiniz. Bir kural yok. But the most important thing is you have to enjoy what you have to do.
buradaki en önemli kriter şu: nasıl çalışmaktan zevk alıyorsanız o şekilde yapmalısınız. Okay, so please check. What about you? Lütfen bundan sonra kendinizi tekrar kontrol edin. Ben hangi yöntemle çalışmaktan zevk alıyorum? Do you enjoy your DXN job? Siz DXN işinden zevk alıyor musunuz? You have to find your own way that you can enjoy. Ve siz bunun cevabını kendiniz mutlaka bulmalısınız. Ne yaparken ben DXN'de mutlu oluyorum, zevk alıyorum. So finally today, I want to share with you that you have to know what is the new prospect mind. Ben bugün son olarak size yeni sunum yöntemi hakkında bilgi, mentalitesi hakkında bilgi vereceğim. You know, sometimes when you meet a new prospect can take objection and you can answer it. But the biggest challenge is if the new prospect wouldn't like to say anything, only no. Evet, burada en büyük problemlerden biri itirazları karşılamak. Siz birine bir şey söylediğinizde karşıdaki taraftaki insan sizi reddediyorsa ve sadece hayır diyorsa siz burada ne yapacaksınız? So you have to focus three really important things. Siz burada üç tane koşulla gideceksiniz. So- Üç şey yapmalısınız. So for example, how I do it when I talk to new prospect. Ve burada birincisi ben yeni bir sunum yapacağım kişiye nasıl yaklaşmalıyım, nasıl sunum yapmalıyım? Every time I'm talking about my why, Her zaman ben burada benim eşimle alakalı konuşurum burada. why I joined the DXN, what is my story, and why I think this is the best opportunity for me, not for you, for me. Evet. Burada sunum yaparken, özür dilerim, burada ben başlarken her zaman kendimden bahsederim. Ve ben DXN'e nasıl başladım, nasıl şey yaptım ve ben karşımdaki insana onunla alakalı değil, kendim hakkında bahsedeyim. Ben neden DXN'e başladım, sebeplerim neydi ve ben DXN'de neler yaptım. So every time I talk about it is why I choose this type opportunity and why I choose the DXN. Ben hep nedenlerden bahsederim. Burada bahsederken de benim neden DXN'e başladığımdan bahsederim karşımdaki kişiye. Benim kendi nedenlerimi anlatırım. And after, if the new prospect didn't do any objection, I can say this one. Eğer ki burada herhangi bir itirazla karşılaşmazsam, kendi nedenlerimi anlatırsam ben o zaman şunu söylerim. I know what is in your mind. Ben senin şu anda ne düşündüğünü biliyorum. You are thinking, where is your risk? Ve sen düşünüyorsun ki bu fırsatta risk nerede? You wouldn't like to lose anything. You wouldn't like to lose your money. Sen hiçbir şey kaybetmek istemiyorsun, paranı kaybetmek istemiyorsun ve risk almak istemiyorsun. So the good news is only one risk available. Sana güzel bir haberim var. Bu işte sadece bir riskin var. You have only one risk if you miss this opportunity. Sen eğer ki bu fırsatı kaçırırsan sadece bir riskin var. No other risk. No needed your money. No needed your investment. So you cannot lose anything. Eğer ki bu işe girersen paranı kaybetmezsin, hiçbir şey kaybetmezsin, bir şey kaybetme riskin yok. So don't worry about your risk. Lütfen bu işte risk hakkında düşünmene gerek yok, herhangi bir riskin yok. You have to know it is really important because every new prospect mind, inside, okay, I wouldn't like to lose anything. Where is my risk? No risk. Evet, sana güzel haberim var. Her önüne gelen insanda bu soru gelecektir mutlaka.
Ben buraya girersem ne kaybedeceğim, ne kaybedeceğim. Güzel haber, herhangi bir riskiniz yok. Okay. So the next one is, is it working? Evet, ikinci soru ise karşınızdaki insanlara şu soruyu soracaksınız. Evet, bu iş çalışıyor mu? Of course it is working. It is not a question. Bu aslında bir soru değil. Tabii ki bu iş çalışıyor. We can show many facts about it. Biz bu konu hakkında birçok cevap verebiliriz. The company is 9 years of old. Evet, şirket 29 yılı aşkın süredir hayatta More than 100 great products. ve 100'den fazla, 200'e yakın harika ürünleri var More than 11 million members. ve 12 milyondan fazla üyeye sahip. And we are in Turkey. We are in Turkey 6 years. Ve biz 6 yıl aşkın zamandır da Türkiye pazarındayız. We are a legal company. We have all certificate, all government license. Ve biz bütün sertifikalara sahibiz. Biz legal bir şirketiz, yasal bir şirketiz ve biz bütün ülkenin gerektirdiği bütün belgelere sahibiz, sertifikalara sahibiz. And the registration is free. Ve bu işe dahil olmak tamamen ücretsiz. So it is not a question, is it working or not? İşte artık bu kadar şeyden sonra bu bir soru değil. Bu iş çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Okay. So these things, it's really valuable things in the new prospect mind. Where is my risk and is it working? Evet, buradaki çok değerli. İnsanların kafasında bu işte bir risk var mı ve bu iş çalışıyor mu? But the third one is the biggest challenge. Ve üçüncüsü bu işin en büyük meydan okuması, en büyük zorluğu. It's calling, can I do it? Ve son soru, ben yapabilir miyim? As my experience, most of the time the new prospect wouldn't like to talk about it. So this is not an objection. Çünkü bu konu hakkında bu son ben yapabilir miyim sorusu hakkında yeni konuşmaya başladığımız, sunum yaptığımız kişiler konuşmak istemiyorlar. Bu konuya girmek hiç istemiyorlar. So when I solved, okay, no risk, it is working, the biggest challenge, the people can believe, yes, I can do it. Evet, yani çünkü bugün iki tane konudan bahsettiğince risk yok ve bu iş çalışıyor deyince artık sonuç olarak insanların kafasına bu soru gelmiyor artık. Evet, ben bu işi yapabilirim diyor. So I use my main strategy and I say, yes, I know what is in your mind now. Ve ben burada devreye girerek şunu diyorum. Yine, evet, ben senin kafanda ne olduğunu biliyorum. Now you are not sure you can do it. Evet, ben biliyorum ki sen hala emin değilsin. Senin bu işi yapabileceğine hala emin değilsin. So I would like to ask you, please don't believe me. I know, of course, you can do it, but please don't believe me. Believe your own experience. Evet, burada lütfen bana inanma. Benim söylediklerime de inanma. Lütfen sadece kendi deneyimlerine inan. Okay. How many people do you know who drinks coffee every day? Her gün kahve içen kaç kişi tanıyorsun? How many people do you know who take shower every day? Her gün duş alan kaç tane arkadaşın var? Kaç kişiyi tanıyorsun? So the market is unlimited. Ve pazar bu kadar sınırsız ki bu iki sorudan sonra. Please try the product and share your own experience. Lütfen ürünleri dene ve deneyimlerini arkadaşlarına, etrafına paylaş. If you start to use this coffee, few days later you feel the difference if you drink only this coffee. Eğer bir kahveyi denersen, sadece birkaç gün sonra sadece bir kahveyi içerek bile çok farklı hissedeceksin kendini.
if you're washing your hand first time, you can feel the difference about the soap. Eğer ki DXN sabunuyla ilk defa bile sabunla elini yıkadıktan sonra bile çok farklı hissedeceksin. And if you feel the difference, you can share it. That's it. Eğer ki gerçekten farklı hissedersen, kahve içtikten sonra, sabunu kullandıktan sonra sadece bunu deneyimini paylaş etrafında. So it's nothing special. Please share the information about your experience, about your why, about your feeling. Evet, eğer ki farklı hissedersen bu hissettiklerini etrafında paylaş, nedenlerini paylaş, hissettiklerini paylaş. And you will see it's working for you too. Evet, sonuçta son olarak artık sen de bunları yaparsan ne kadar bu işin çalıştığını sen de göreceksin. So because the product is working, because the marketing plan is working, it can be working for you too. It's nothing special. Evet, ürün çalışıyor, kazanç planı çalışıyor. Evet, bu sadece sana ait bir şey değil ve bu sana özel bir şey değil DXN işi. İş çalışıyor. So finally, only one question is available. What do you think? Is it simple? Evet, son olarak soru geliyor karşı taraftan. Evet, bu iş basit mi? Yes, of course. It is extremely simple. This is why working this business opportunity all over the world. Evet, çünkü bu iş tüm dünyada çalışıyor, tüm her yerde de çalışıyor. O yüzden bütün dünyada çalışıyor, çok basit. You know, if you focus one rule, you cannot do any mistake. Eğer ki siz bir kurala bağlı olursanız, sıkı sıkıya bağlı olursanız asla hata yapmazsınız. So the most important rule is if you're sponsoring the new person, you have to sponsor everybody directly. Siz birine sponsor olduğunuzda mutlaka ve sponsor olduğunuz kişinin direkt sponsor olun. Never put a person under other person. Only directly. Hiçbir sponsor olduğunuz hiçbir kimseyi bir başkasının altına yardım olsun diye üye yapmayın. Sadece kendiniz üye yapın. Maybe you will be a little bit later diamond, but you will be sooner crown ambassador. Eğer ki bu şekilde kendinize direkt üye yaparsanız her sunum yaptığınız kişi belki daha geç diamond olursunuz. Ancak çok daha erken crown ambassador olursunuz. So if you want to be crown ambassador, you have to find only 20 serious person. Eğer ki siz crown ambassador olmak istiyorsanız sadece 20 ciddi insana ihtiyacınız var. Okay, that's it. 20 is a really small amount if you focus your right way. Evet, sizin sadece 20 ciddi insana ihtiyacınız var ve bunu düşünce gerçekten doğru yolu bulursunuz. Our time is limited today, so and of course I can talk this type of opportunity many weeks, not many hours, but we have to finish. So I would like to show you my YouTube channel. Evet, maalesef bugünkü sunumumuzun sonuna geldik zaman kısıtlığından dolayı ve aslında ben bunları haftalar, saatlerce değil, haftalarca farklı örneklerle konuşabilirim. Ve ben size şimdi YouTube kanalımı tanıtmak istiyorum. So it's many presentations available in Turkish language too. Evet, burada çok fazla sayıda Türkçe sunumlar bulacaksınız benim kanalımda. So a few days later I will share my today presentation. Evet, birkaç gün sonra da şu anda yapmış olduğumuz sunumu YouTube kanalıma yükleyeceğim. Yine tekrar izleyebileceksiniz. But if you go to my YouTube channel, you can go to the Turkish playlist
and you can find many Turkish presentation. Eğer ki kanalıma giderseniz, incelerseniz orada oynatma listelerinden Türkçe videolara girdiğinizde çok sayıda videolara, Türkçe videolara ulaşabilirsiniz. So, for example, if you want to restart your business, you can check the 6 hours start seminar. Evet. Burada ben ilk defa başlayanlar veya yeniden başlayanlar için 6 bölümden oluşan Türkçe bir sunum seti de hazırladım bu videolarda. And you can understand more deeply is how easy this business. Siz burada çok daha detaylı ve derinlemesine anlayabilirsiniz bu 6 videodan sonra bu işin nasıl yapabileceğiniz konusunda. So my knowledge is free for you. So you can download my presentation. You can upload my presentation your own channel. You can use it if you like it. Evet, bu videoların hepsi sizin için ücretsiz. Siz bu videoları kendiniz bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Kendiniz bir YouTube kanalı açıp bu videoları kendi kanalınızda da paylaşabilirsiniz ve işinizi büyütebilirsiniz. But I would like to suggest to you, if you like it, please download your smartphone, and when you are travel, when you wait, you can listen. You can listen every time. Evet, eğer ki siz bu işi büyütmek istiyorsanız burada siz bu videoları akıllı telefonlarınıza indirin ve kulaklığınızı takın, seyahat ederken, koşarken, bir yerden bir yere giderken, otururken bu videoları defalarca ses kayıtlarını dinleyin. Okay. Finally, I would like to invite you my daily morning Zik community. Evet, ben de aynı zamanda sizi bizim Daily Morenzi gruplarına, topluluklarına davet etmek istiyorum. You can join the Facebook group. You can follow me in the TikTok, YouTube, Instagram. Evet, benimle orada buluşabilirsiniz. Burada YouTube'da, Facebook'ta, Instagram'da, TikTok'ta. And you can see is how working the Crown Ambassador life. Evet, siz burada bir Crown Ambassador'un yaşamını görebilirsiniz. You know, only few words about this project. Evet, bu projede sadece birkaç cümle. You know, the Morning Z is a DXN product. Biliyorsunuz Morenzi DXN ürünü. And the content is a noni, and the noni is the most anti-aging natural fruit. Evet, noni dünyadaki en yüksek anti yaşlanma geciktirici meyvedir, gıdadır. So, not the DXN talk about it. This is the most anti-aging natural fruit. Many independent university took a research and publicated. This is the most anti-aging natural fruit. Bu DXN'in iddiası değil ve yapılan üniversitelerin yaptığı araştırmalarda ve tıbbi makalelerde ortaya konmuş dünyadaki en yüksek yaşlanma karşıtı gıda ve meyve olduğu ispatlanmış. So 14 years before, when I joined the DXN, my life is totally changed. 14 yıl önce ben DXN'e başladığımda benim hayatım tamamıyla değişti. You know, I have two life. Before the DXN and after then I joined the DXN. Benim yaşamı ikiye ayırıyorum. DXN öncesi ve DXN sonrası diye. So I really enjoy my DXN life. Ben DXN hayatında, DXN'le başladıktan sonra gerçekten hayatımdan çok zevk alıyorum, çok eğleniyorum. And I really want to enjoy my DXN life as a long term. Ve ben DXN'le yaşadığım hayatı çok daha uzun süre, çok daha eğlenceli yaşamak istiyorum. So this is why I start my personal prevention when I was 50 years old. Evet ve ben bunu düşündüğümde karar verdi 50 yaşındaydım. So the last 4.5 years, every single day I drink one bottle Morinzi and I recorded it and I upload it. Ve ben
4,5 yılı aşkın bir zamandır her gün bir şişe molinizi içiyorum ve bunu içtiğim her bir şişeyi de kaydediyorum ve paylaşıyorum. So it is my personal prevention. Bu benim kendi korunma yöntemim. But everybody can see it's how working my life and how working this amazing product. Evet, bunu işte neden yapıyorum? Çünkü ben bu ürünü kullanarak bunun nasıl çalıştığını ve benim hayatımı göstermiş oluyorum. So if you like, please follow me. Eğer ki isterseniz beni bu platformlardan, Daily Mornings platformlarından takip edebilirsiniz. And I hope in October in Antalya, in the international DXN camp, we can drink together. Umarım gelecek Ekim ayında DXN Uluslararası Liderlik Kampı'nda Antalya'da, Türkiye'deyiz. Orada birlikte Morenzi'yi içeriz hep beraber. So I will be there with my Morinzi. Burada ben şimdi bir Morenzi'yi içiyorum. So thank you for your time, thank you for your listening, and thank you for the amazing translation, Mr. Avni, and see you soon personally. Burada bana katıldığınız için, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çeviriler için de Avni Bey'e çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler.